sivrisinek ısırmasın diye. Dünyanın bir sonu var, inadına lan. Yaşa dedi, yaşa dedi, yaşa dedi yar yar. Evet arkadaşlar, merhaba. Bugün konumuz sivrisineklerden nasıl uzak duracağız? Sivrisinekleri bizden nasıl uzak tutacağız? Özellikle doğa severler için bazen çok kötü zamanlara sebep olabiliyor. Ki bu vereceğim tarifle sadece doğada değil, balkonlarınızda, evinizde bile kullanabilirsiniz. Bu tarifin en önemli özelliği ise gönül rahatlığıyla çocuklarınıza uygulayabilirsiniz. Bunun birkaç versiyonu var. Ben benim için en maliyetsiz olanını anlatacağım. Onun dışında diğer alternatiflerden de bahsedeceğim. Hangisini isterseniz denersiniz. Size kalmış. Şimdi ihtiyacımız olan şey lavanta çayı. Bu lavanta çayını demleyeceğiz. Siz demini, yoğunluğunu istediğinize göre ayarlayabilirsiniz. 2 veya 3 yemek kaşığı lavanta çayı üzerine işte istediğiniz yoğunluğa göre, bazıları neden istediğiniz yoğunluğa göre diyorum, bazıları kokudan rahatsız olabiliyor. Hatta neden çay diyorum, yağ demiyorum. O yağın kokusu yoğun. Öyle yağ kullananlar da var. O da faydalı. Önemli olan zaten bu lavantanın kokusu, aroması. Sivrisineklerin sevmediği şey bu lavantanın aroması. Bu fikri hatta ben internette görmeden önce benim eşimin, biliyorsunuz eşim Malezyalı, eşimin memleketinde bu lavanta baş ağrısı için lavanta yağını kullanıyorlar. Ayrıyetten onu bir de sivrisineklerden korunmak için de kullanıyorlar. Ben de bunu alternatif olarak ne yapabiliriz, ne düşünebiliriz diye araştırmalara giriştim. En kolay yöntem, lavanta çayını demleyeceksiniz. Çoğu aktarlarda, yaklaşık bütün aktarlarda bulabilirsiniz. Bir de biz doğada olduğumuz için. Nasıl kokuyor Efran? Güzel. Kokladın mı? Kokladım. Ne kadar kirli kokuyor. Kirli mi kokuyor? Ha? Nasıl kirli la? O lavanta kirli olur mu? Gel. Benim de adım Efran. Hadi canım. Bu da benim babam. İsmi de Erkin. Tamam. Annem de Malezyalı. İsmi de Fararina. Görüyorsunuz. Burada yapıyor. Baba birazcık daha yakar. Tamam. Oğlum çekilir misin? Ya Rabbim ya. Çay kaşığı olmadığı için böyle göz kararı. Evet. Şu şekilde koyuyor. Dikini dolduralım. Bunu böyle 5-10 dakika demleyince kaynar suda hazır olacak. Hazır olduktan sonra şu tarz kullanılmış sprey şeylere, ne deniyorlar? Kolonya şişelerine veya ekran silme şişelerine dolduracağız. Hadi başlayalım. Ben göz kararı koyuyorum, onu dediğim gibi, ama Saraçoğlu'nun söylemesi güzel bir lavanta çayı yapın. Şöyle 2 yemek kaşığı 1 bardak suda 5-6 dakika kaynatın onu. Ilıdıktan sonra onu bütün vücudunuza sürün. Sivrisinek oraya gelmez. Ben her ne kadar kokusunu çok sevsem de bu lavantanın kokusunu sevmeyenler var. Mesela annem sevmiyor. Hem de astım hastası. O yüzden mesela yağ kullanamıyor. Yağ daha da ağır. Kimi insanlar da vücutta böyle lavanta yağı olsun, bu tarz yağları kullanmak istemez. Onlar için alternatif. Bir de yağ sorduk. Ufacık yağ, şu kadar bir yağ 20 lira dedi. Çabuk biter o. Nasıl her tarafa sürmesen de yine de çabuk biter. Bu biraz daha ekonomik geldi bana. Dediğim gibi tarifi 2 yemek kaşığına 1 su bardağı. 2 yemek kaşığı lavanta çayını 1 su bardağı, 1,5 su bardağı koyup
şey yapabilirsiniz. Demledikten sonra hafif soğumasını bekleyin. Ondan sonra uygulayın spreylerle. Veya normal şişeye koyun. Üzerinize böyle elinize alıp sürün. Zaten rahatsız etmeyecektir. Su olduğu için yani yağ belki rahatsız edebilir. Veya sıcakta özellikle yağ belki rahatsız edebilir. Ama bunun rahatsız edeceğini düşünmüyorum. Yani biz etmedi en azından. Baktınız, denediniz. Eğer çok fayda olmadığını görürseniz yoğunluğunu biraz daha arttırabilirsiniz. Daha çok aromasını versin diye. Yani yoğunluğunu arttırın. Çayı biraz daha fazla katın. Suyu biraz daha az katın. Ama her halükarda yağdan daha az maliyetli olacaktır. Ve daha az rahatsız edici olacaktır. Bence. Evet, yaklaşık bir 10 dakika kaynadıktan sonra altını kapatıyoruz. Ve dinlenmeye bırakıyoruz. Soğusun ki şişelere dolduralım. Kullanmaya hazır hale gelsin. Evet arkadaşlar, soğumuş. Şişeye doldurabiliriz şimdi. Siz yaptığınızda rengi belki biraz daha açık olabilir. Çünkü ben göz kararı yaptım. Bu şekilde koyduktan sonra bunu birkaç tane böyle sıkın. Hem rahatsız etmiyor. Gel bakayım Evren. Seni sivrisineklerden koruyayım. Gel. Ne? Sivrisinek ısırmasın diye. Bunu yüzünüze falan da uygulayabilirsiniz. Yani diğer hani markette de satılanları genelde tedirgin oluyor insan yüzüne uygulamaya. Zaten onlar kimyasal. Onlardan tamamen uzak durun. Özellikle çocukları hiç kullandırmayın. Yani kimyasal ürün sonuçta. Ama bu doğa, yani doğadan gelen bir bitki. Bu kadar. Dediğim gibi lavanta yağı ve limon yağını karıştırıp da kullanabilirsiniz. Burada sordum. 20'şer liradan 40 lira dendi. Bilmiyorum sizin oralarda ne kadardır. Bu 100 gram aldım. İşte kullandım. 100 gram aldım. 15 lira. Şu kadar kullandım. Bu bayağı yeter bize. Şu kadar bile yani. Şöyle söyleyeyim. 1 lira maliyet, 2 lira maliyetli bir çözüm. Ben bir de şey yapanları gördüm araştırmalarım sonucunda. Suya lavanta yağını karıştırıyorlar. Ya bu bana çok mantıklı gelmedi. Doğrudur. Yani saygı duyuyorum deneyenlere. Bana çok mantıklı gelmedi çünkü yağ ile su zaten karışmıyor. Belki biraz koku veriyordur suya. Öyle işe yarayabilir ama bilmiyorum. Onu deneyip de onu tavsiye edenler olursa o da yoruma yazabilirsiniz. Siz de bu uygulaması, denemesi kolay tarifi deneyebilirsiniz. İster evde, balkonlarda, ister doğada. Sonucunu bildirirseniz olumlu veya olumsuz diğer izleyenler de faydalanır veya bu tarifi geliştirecek başka bir düşünceniz varsa lütfen belirtin yorumlarda ki ben ya onu tekrar denerim, yayınlarım ya da okuyanlar dener bir şekilde. Yani amacımız güzel, yani insanlar böyle kimyasallardan uzak durarak, özellikle çocuklar için ben bunu yapıyorum. Çocukların da gönül rahatlıkla kullanabileceği bir tarif oluşturmak. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Eğer kanalıma göz atın, eğer beğendiğiniz tarzda video varsa abone olursanız bu beni motive etmektedir, güzel bir moral vermektedir. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.